Zengin daha da zenginleşirken yoksul aynı yerde mi sayıyor? İşte bu sorunun matematiksel bir cevabı var: Gini katsayısı. Bir ülkenin gelir dağılımı adil mi yoksa uçurumlar mı var? Bunu ölçmek için ekonomistler 100 yılı aşkın süredir Gini katsayısını kullanıyor. Ama bu sayı tam olarak neyi ifade ediyor? Gini katsayısı gelir veya servet dağılımındaki eşitsizliği ölçen bir istatistiksel göstergedir. 0 ile 1 arasında değer alır. 0 tam eşitliği, yani herkesin geliri aynı olan durumu gösterirken 1 ise tam eşitsizliği gösterir. Yani tüm gelir bir kişide, diğerlerinde hiçbir şey yok. Bunu gösterir. Yani sayı küçüldükçe eşitlik artar, sayı büyüdükçe eşitsizlik derinleşir. Bu ölçümü anlamak için genelde Lorenz eğrisi kullanılır. Eğri nüfusun belirli bir yüzdesinin toplam gelirinden ne kadar pay aldığını gösterir. Eğri ne kadar çok bükülürse eşitsizlik o kadar fazladır. Gini katsayısı işte bu eğri ile tam eşitsizlik çizgi arasındaki farkla hesaplanır. Peki dünyada durum nasıl? İskandinav ülkelerinde, örneğin Norveç, İsveç gibi ülkelerde Gini katsayısı 0,25 ile 0,30 aralarında. Yani daha adil bir dağılım var. Latin Amerika ülkelerinde ise bu oran çoğu zaman 0,45 ile 0,50 üzerinde. Türkiye'de ise son yıllarda Gini katsayısı 0,40'ın etrafında seyrediyor. Bu da eşitsizliğin orta yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Gini katsayısı sadece bir sayı değil, aslında günlük hayattan hissettiğimiz bir şey. Kiraların yüksek olması, maaşların yetmemesi, bir avuç insanın çok zenginleşmesi, hepsi bu eşitsizliğin birer yansıması aslında. Gini katsayısını düşünmenin, yani gelir dağılımında adalet sağlamanın yolları neler, buna bakalım. Birincisi vergi politikaları. Artan oranda vergi sistemi getirirsek, yani geliri yüksek oranlardan daha fazla vergi alınırsa, servet ve vergileri gelirse miras, lüks tüketim veya gayrimenkul ödenilen vergiler eşitsizliği azaltır. Vergi kaçakçılığının önlenmesi de daha adil vergi tabanını sağlar. Bu da çok önemlidir. İkincisi de sosyal transferler. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz veya düşük maliyet sağlanması, sosyal yardımlar, işsizlik maaşı, aile destekleri gibi transferler yoksul kesimin gelirini artırır. Çocuklara yönelik beslenme ve eğitim yardımları da uzun vadede gelir uçurumunu kapatır. 3. İstihdam ve ücret politikaları. Asgari ücretin yaşam standartına uygun belirlenmesi, sendikaların güçlendirilmesi, işçilerin pazarlık gücünü artırır. Yeni iş alanlarının yaratılması işsizliği azaltır. Bu da bu uçurumu küçültür. 4. Eğitim ve insan sermayesi. Kaliteli ve erişilebilir eğitim verilmesi yoksul kesim için sosyal mobilite sağlar. Mesleki eğitim ve beceri programları daha yüksek ücretli işlere erişimi sağlar. 5. Bölgesel ve kırsal kalkınma. Sadece büyük şehirlerde değil, kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yatırımların artırılmasını ifade eder. Altyapı, ulaşım, internet yatırımları gibi şeylerle fırsat eşitliği sağlamak çok önemli. 6'da finansal dahil edilmeyen küçük işletmelere ve girişimcilere uygun kredi imkanları, mikrofinans uygulamalarıyla yoksul kesme sermaye erişimi gibi şeylerle yine bu farkı kapatılabilir. 7. Uzun vadeli yapısal reformlar, kurumsal şeffaflık ve yolsuzluğun önlenmesi, ekonomik büyümenin kapsayıcı hale getirilmesi, yani sadece zenginlerin değil, tüm toplumun faydalanması, bunlar çok önemli bu farkı kapatmak için. Kısacası zenginlerden daha fazla vergi almak, yoksullara sosyal destek sağlamak, eğitim ve iş imkanlarını eşitlemek en etkili yollardır. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.